Merhaba arkadaşlar, Örgülü Moda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz örgü üzerine olacak. Sizlerle kol yeri nasıl konur teknik bir video çalışması yapacağız. Ben belli bir miktar şişme ilmeklerimi atıp örüp geldim. Fazla bir vaktinizi almamak adına. Dilerseniz örgüde kol yeri nasıl konur çalışmamıza başlıyorum. Evet arkadaşlar, hazırsak beden üzerindeki kol kesim çalışmamıza başlıyorum. İlk birinci kesim sıramızda arka yüzde örmeden almış olduğum ilmeğimi bu yüzde öreceğim. Ve düz örüyorum tekrar peşinden gelen ilmeğimi ve arkasındaki ikinci sırayı da birinci ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Birinci kesme işlemini tamamlamış olduk. Tekrardan ikinci kez kesme işlemini tamamlayacağız. Düz örgümü örüyorum. Arkadaki ikinci ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Üçüncü kez düz ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ikinci ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. Üçüncü kez kesmiş olduk. Ve son ilmeğimizi kesiyoruz şu an. Düz örgümü örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere 1, 2, 3 ve 4. kez kesmiş olduk. Ve bütün örgülerimi sıranın sonuna gelene kadar örmeye devam edeceğim. Birinci kesim sıramızın sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son kalan ilmeklerimi de örüyorum. Şişimde kalan son ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde kesmiş olduğumuz ilmekleri arka yüzde de 4 kere keseceğiz. Örmeden almış olduğum ilmeğimi ördüm. Akabinde ters gelen ilmeğimi örüyorum. Arkada kalan ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdik. İlk ilmeğimizi kestik. Tekrardan ters ilmeğimizi örüyoruz. Arkada kalan ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Üçüncü kez örüyoruz. Arkada kalan ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdik ve son ilmeğimizi kesiyoruz. Arkada kalan ilmeği her daim öndeki ilmeğin üzerinden geçireceğiz. Son 4. kez örüyorum. Arkada kalan ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirerek 4. ilmeğimizi de kesmiş bulunuyoruz. Ve akabinde gelen bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyorum. İkinci kesim sıramızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İlmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu yüzden son kalan ilmeğimi boş almak yerine ters olarak örüyorum. Ve ikinci ön sıradaki kesim sıramıza başlıyoruz. Bu kısımda
Şişimin arka kısmındaki boş almış olduğum ilmeği örmemin sebebi ön tarafta keserken delik düşmemesi için arkadaşlar. Arka yüzde ördüğüm ilmeğimi bu yüzde örmeden şişime aktarıyorum. Düz örüyorum. Arkadaki ilmeği ön ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Düz örgümü örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ve 2 ilmeğimizi de kesmiş bulunuyoruz. Toplamda 6 ilmeğimizi tamamladık. Ve sıranın sonuna kadar ilmeklerimi hepsini düz örerek devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızın sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Burada da son ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz ve diğer arka yüze geçiyoruz. Örgümüzün düz yönündeki 2 adet kesimimizi tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi sıra ters yüzün kesim işlemini yapmakta. Arka yüzde son ilmeğimizi örerek almıştık. Bu yüzde örmeden şişimize boş alıyoruz. Ters örgümüzü örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar ters örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden geçirerek 2 ilmeğimizi de kesmiş bulunuyoruz. Arka yüzümüzdeki 6 adet kesim işlemimiz de tamamlanmış oldu. Ve sıranın sonuna kadar örgümüzü ters örmeye devam edeceğiz. Arka yüzdeki ikinci kesim sıramızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son ilmeklerimi örüyorum. Şişimde kalan son ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüze geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Toplamda 4, 2, 6 adet kesmiş bulunuyoruz. Arka yüzde de 4 bir kestik, 2 bir kestik ve 6 adet kesimimizi tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzün hem ön yüzde hem de arka yüzde sadece bir ilmek kesme işlemimiz kaldı. Arkada örerek almış olduğumuz son ilmeği bu ön yüzde örmeden alıyorum. Bir düzümü örüyorum. Arkada kalan ilmeğimi ön taraftaki ilmeğin üzerinden geçirip şişimde geriye kalan bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Şu an bu örgümüzde kesim yapmış olduğumuz sayı sıralaması 4, 2, 1 arkadaşlar. Birinci sırada hem ön hem arka yüzden 4 adet kesim yaptık. İkinci kesim sıramızda hem ön yüzden hem de arka yüzden 2 adet kesim işlemi yaptık. Ve üçüncü kesim sıramızda ise arkadaşlar hem ön yüzden hem de arka yüzden birer adet kesim yaparak kesim işlemimizi tamamlıyoruz. Daha ince iple ve ince şişle ördüğünüz takdirde bu sayılar değişecektir. Veyahut kalın ip ve şişle ördüğünüz takdirde de başka sayılarla kesim yapmamız gerekecek. Şu an
Bu kesim yapmış olduğumuz sayı adedi standart 36-38 beden bir kişi için ideal bir kesim sayılarıdır. Son ilmeğime geldim. Ters olarak örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde son ilmeğimi örerek almıştım. Bu yüzde örmeden şişime aktarıyorum. Ters örgümü örüyorum. Arkada kalan ilmeği önde kalan ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve kesim işlemimiz bu son kesimle tamamlanmış oluyor. Şişimde kalan bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. Ve 3. kesim sıramızın sonuna da gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son kalan ilmeklerimi de örüyorum. Örmeden şişime bu kez aktarıyorum. Çünkü artık kesim işlemi yapmayacağım. Arka yüzde şişime boş olarak aktarmış olduğum ilmeğimi bu yüzde örüyorum. Ve ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Artık kesme işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Bütün kesim işlemlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonra son kalan ilmeklerimizi arka yüzde boş alarak alıp ön yüzümüzde örerek almaya devam edeceğiz. Ben biraz örgümü ortalayayım. Sizlere son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle çapraz görmüş olduğunuz üzere iki yönde de kesim işlemlerimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Eğer dediğim gibi şişiniz ve ilmeğiniz kalınsa kesim sayılarınız değişecek. Veya ince şiş ve iple de ördüğünüz takdirde yine kesim sayıları değişecektir. Dilerseniz kalın ip ve ince iple de ördüğümüz takdirde kesim sayılarımız neler olacaktır? Bununla alakalı da detaylı bir video çekmemi isterseniz çekerim. Bu videomda anlatacağım kesim aşamaları bu kadar. Umarım bu videom da sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.